Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Görmüş olduğunuz bu şahane çiçekli çantayı çalıştım. Aslında ben 2 yıl önce çalışmıştım onu. Sarı bir renkte, daha sert bir rafyayla. Ama hem rengi içime sinmemişti hem de çok sert bir rafya olduğu için duruşu böyle bu şekilde salaş durmamıştı. Yani o yüzden onu çok sevmedim ve birisine hediye ettim. Ama hep içimde kalmıştı, biliyor musunuz bu çanta? Ne zaman da o Rus kadın keşfetimde bana denk gelse hep diyordum ki ya bir şu çantadan yapıp da takamadım diyordum. En son bu şahane iplik bu yazın favorisi, biliyorsunuz. Bunu gördüm. Hangi modeli yapsam diye düşündüm. Dedim ki içimde kalan bir model vardı. Bu yazın da moda rengi bu acı kahve. İçimde kalan bu şahane modelle bu güzel rengi buluşturdum. Ben gerçekten sonuca bayıldım. Şahane oldu. Daha salaş ördüm. Normalde orijinalinde bahsettiğim Rus kadın daha böyle küçük örmüştü. Ama ben daha salaş ördüm böyle. Bakın, kullanım açısından böyle daha rahat olsun diye. Sizler artık kendinize göre daha salaş ister misiniz, daha küçük mü istersiniz? Zaten videonun gidişatı, çantanın gidişatı sizi ne yapacaktır, yönlendirecektir. Ben rafya iplik kullandım. Toplamda 3 yumaktan bir tık az kaldı. Rafya ipliklerim 90 gram civarıydı. Videoda zaten videonun başında rafya ipliğin bilgisini, markasını vesaire vereceğim. 2,5 milim tığ kullandım. Çok böyle delikli bir çanta olsun istemedim. Şöyle zaten bakarsanız, bakın deri gibi duruyor. Yani kağıtla yapılmış, rafyayla yapılmış çantalardan değil. Sanki deriyle yapılmış bir çanta gibi. Gerçekten şahane oldu. Ben çok beğendim. Sizler nasıl buldunuz? Yapımı çok kolaydı, zevkliydi. Severek yaptım. Ve benim için de sonuç şahane oldu. Şöyle bakın. Umarım sizler de denersiniz. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Lütfen kanalıma abone olup ücretsiz olarak tabii ki beni desteklemeyi unutmayın ve videolarımın devamlı ve daha birçok takipçiye ulaşması için de bir emoji dahi olsa yorum yapmayı çok görmeyin diyorum. Bu arada çantamın detaylı fotoğrafları ve diğer birçok projemin detaylı fotoğrafları için ve benimle daha kolay iletişim kurabilmek için Instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına linkini ekleyeceğim. O zaman keyifli seyirler. Bu arada biliyorsunuz kanalım ücretsiz olarak abone olup bütün videolarımı izleyebilirsiniz. Dilediğiniz modellerimi yapabilirsiniz. Ama bana bunların karşına teşekkür olarak çay kahve ısmarlamak isteyenler olursa da katıl üyesi olarak kanalıma abone olup oradan cüzi bir miktar karşılığında bana minik bir hediye edebilirsiniz. Katıl üyesi olmak için açıklama kısmına girebilirsiniz. Oradan linki tıklayarak üye olabilirsiniz. Kullandığım iplikle başlamak istiyorum. Milano Rafya'nın bu kahverengi, acı kahverengi ipliğini kullandım. Numara 25 yazıyor ve 90 gramlık ipliklerden toplamda 3 yumak kullandım. Şöyle yapısı ince bir rafya, yumuşak bir rafya, hatta naylonumsu değişik bir yapısı var. Tığımı göstereyim. Tığım 2,5 milim. Şöyle netleştirelim. Evet, sihirli halka yaparak çiçeklerimizin yapımına başlıyoruz. Çiçeklerimizi tek tek öreceğiz ve birleştirerek modelimizi oluşturacağız. Şimdi bakın, halkamı sabitledikten sonra 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Batıyorum. 3 tane ilmeğim var. 1, 2 şeklinde alıyorum. İkisini bekletiyorum. Bir daha istiyorum. Doluyorum, çok batıyorum. Güzel. İlkini aldım. İkisini birlikte aldım. Üçünü bekletiyorum. Bir saniye kızım. Doluyorum. Dondurma çok güzeldi. Bir daha istiyorum. Ve kalan 4 ilmeğimi Bir daha istiyorum. tek seferde topluyorum. Bir daha istiyorum. Anne bir daha. 3 tane zincirimi çekiyorum. Orta noktaya batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Ben bu aşamalarda biraz sıkı ördüm. Size tavsiyem çok sıkı örmeyin. Sonraları elimi genişlettim. Çok sıkı örmeye gerek yok. Burada rafyaya alışma sürecindeydim. Çünkü diğer rafyalar gibi sert değildi. Elimi tam ayarlayamadım. Gördüğünüz gibi fıstıklar yapıyoruz aslında. Trabzan sayımız 4'e ulaşınca da hepsini topluyoruz.
3 tane zincir çekiyoruz ve orta noktaya batıyoruz. Bu aşamada sihirli halkayı daraltmanızda fayda var. Bu ipin en güzel yanı kopma yapmıyor. Tam mümkün değil, koparamıyorsunuz. O yüzden halkanızı istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bu şekilde yapraklarımızı oluşturuyoruz. Doluyorum. 3 ilmeğim var. 1, 2, ikisini bekletiyorum. Doluyorum. Yine 1, 2, üçünü bekletiyorum. Doluyorum. 1, 2, şimdi dördünü tek seferde topluyorum. Ardından da 3 tane zincir çekip orta noktaya batıp kaydırıyorum. Bakın sık iğne değil, kaydırma yapıyoruz. Şimdi bu şekilde toplamda 6 tane yaprağımız olacak. Evet, son yaprağımın bakın toplama noktasındayım. Hepsini tek seferde topluyorum. Toplam 6 tane yaprağım var. 3 tane zincirimi çekiyorum. Orta noktaya batıyorum. Kaydırıyorum. Ve bir zincirle sabitliyorum. Bağlamak için birazcık ip bırakıyorum ve kesiyorum. Şimdi bakın. Şöyle arkadan iyice ipliklerimi çekerek şimdi birbirine düğüm yapacağım. Bu şekilde hem daha sağlam olacak hem de daha güzel görünecek. Bakın. Evet, birinci çiçeğimiz bu şekilde hazır. İlk çiçeğimizi bu şekilde 6 yapraklı olarak tamamlayıp bırakıyoruz. Şimdi ikinci çiçeğimize geçiyoruz. Şimdi çiçeklerimizi yaparken tamamen bitirmiyoruz. Yarı noktada diğer önceki çiçeğimizi birleştiriyoruz. 3 zincir çektim. Yine yapraklarımı yapmaya başladım. Burada kamera oynamış sanırım, netlik gitmiş. Önemli değil. Şimdi ilk yaprağımı yaptım. Hepsini topladım. 3 zincir çekiyorum. Orta noktaya batıp kaydırıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. Şimdi hepsini topluyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Ve sabitliyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve 3. yaprağımı yapıyorum. Hepsini topluyorum. 3 zincir çekiyorum ve orta noktaya sabitliyorum. Şimdi 4. yaprağımızdayız. 4. yaprağımı da yapıyorum. 4. yaprağımı da yapıyorum. 4 tane yaprağımı tamamladıktan sonra 5 ve 6. yaprağımı da birleştirmeye başlayacağım. Artık bunu istemiyorum. Çöpe at. Şimdi 5. yapraktayım. 5. yaprağımı yapıyorum. Hepsini topladıktan sonra şimdi birleştirmeye başlayacağım. Önceki çiçeği alıyorum. Tam orta noktasına, bakın tepe noktasına şöyle batıyorum. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Bakın.
Bu şekilde birleştirmiş oldum. Evet, nihayet ekran netleşti. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Çok. Çok. Orta noktaya batıyorum. Çok. Bakın ilk birleştirmemizi yaptık. Çok. Şimdi 6. yaprağımı yapıyorum. Topladıktan sonra onu da karşıdan kaydırarak birleştireceğim. Çok titi ne demek? Çok titi ne demek? Bunların kafamızı böyle yapmak. Ben orada çok Tamam. çok diyorum ya. Evet, şimdi bakın ilmeğimi genişlettim. Tamam kızım. Tepe noktaya battım. İlmeğimi kaydırdım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Orta noktaya batıyorum ve sabitliyorum. Taban için bu şekilde 8 tane çiçeğimizi birleştireceğiz. Evet, 2 tane çiçeğimizi birleştirdik. Arka noktaları yine görün diye detaylı gösteriyorum. Arada ayrıklık oluşmasın diye aynı ipi yan yana olan 2 yapraktan geçirip o şekilde düğümlüyorum. Bu şekilde çiçeklerim daha pürüzsüz ve daha güzel görünüyor. Sonra da böyle. Sonra da böyle. Şimdi aynı şekilde birleştirdiğim çiçeklerim var. Bir de orta kısımdan birleştirmesini göstereceğim. 8. çiçeği de tam orta noktadan birleştireceğim. Mantığı anladıktan sonra her noktadan çok rahatlıkla birleştirebilirsiniz. Hemen sihirli halkamı yapıyorum ve çiçeğimi yapmaya başlıyorum. Giymek ister misin onu? Ama evet. Hadi anne aç. Tamam, sana giydireyim. Gel. Anneciğim bakacağım. Bakacaksın yavrum, sana giydireceğim. Evet, ilk yaprağımı yaptım. Şimdi ikincisindeyim. Giy bebeğim. Ay. Git de bak aynadan, çok güzel oldun. İkincisinin toplama kısmında şimdi bakın birleştireceğim. Şimdi altlarda bakın birer tane yaprak kalıyor. Onu dikkate alıp gel kızım, ona göre birleştireceğiz. Gel yavrum, bağlayayım, gel. Şimdi diğer yaprağı yapıyorum. 3. yaprağı. Onu da tam yanındaki yaprakla birleştireceğim. Nasıl yaparsın ki? Onu ben böyle sevmiyorum ama. Ben bunu çok beğendim. Şimdi çıkarmam lazım anne. Evet bakın. Tabanda 2'şer tane yaprak birleştiriyoruz. Bu şekilde 2 tane yaprağı birleştirdikten sonra şimdi yukarı kısımda tek kalacak yaprağımı yapıyorum. Bir şey söyleyebilirsin. Hı. Bir şey söyleyebilirsin. Bir şey söyleyebilirsin. Anne. Ne sorayım kızım? Evet, tepede kalan yaprağımı yaptım. Şimdi 2 tanesini de diğer kısımda birleştireceğim. Anne. 4 tane trabzanı toplama noktasında her zaman için birleştirmeyi yapıyoruz. Bakın. 4'ünü topladıktan sonra şimdi
Diğer tarafta bakın bir tanesi boşlukta kalacak şekilde üstteki onu boş bırakıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Bakın tepelerde hep birer tane boş kalacak. Onu dikkate alarak birleştirmeye devam ediyorum. Şimdi bunda bakın üstte 2 tane var. Onun bir tanesiyle birleştiriyorum ve taban birleştirmemi bitirmiş oluyorum. Toplamda 8 tane 6 yapraklı çiçeğim var. Normalde 6 yapraklı 6 tane çiçekten yapıyorlar. Ben 8 tane çiçekten yaptım. Evet, bu şekilde tabanımız hazır. Şimdi ipliklerini temizliyorum. Evet, şimdi tabanımız için 8 tane 6 yapraklı çiçeğimi hazırladım. İpliklerini temizledim ve arkasından güzelce ütü bastırdım. Bakın bu şekilde. Şimdi artık tabanı oval şekli verebileceğimiz kenarları yapmaya geçiyoruz. Onun için de 5 yapraklı çiçekler yapacağız. Bakın köşede 1, 2, 3 tane 5 yapraklı çiçeğimiz olacak. Bu köşede de 1, 2, 3 tane 5 yapraklı çiçeğimiz olacak. Şimdi hemen yapmaya başlıyorum. Aynı şekilde sihirli halkamı yapıyorum. Sadece halkanın içerisine 6 tane değil 5 tane yaprak yapıyoruz. Şimdi ben 3 tane yaprağımı yapayım. 4.'yü ve 5.'yi bu kısma birleştireceğiz. Bu kısmı gelince birlikte devam edelim. Evet bakın 4. yaprağımı topladım. Zincir çekmedim. Topladığım noktada birleştirme noktası burası. Şöyle tutuyorum bakın. Şu iki kısmı burayla birleştirdik. Bunlar açıkta kalacak. Bunu ve bunu bu 5 yapraklı çiçeğimle birleştireceğim. Hemen şuradan giriyorum. Buradan çıkarıyorum. Bakın 4. yaprağımı birleştiriyorum. 3 zincir çekiyorum. Orta noktaya sabitliyorum. Şimdi 5. yaprağımı yapıyorum. Hepsini topluyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yaprak oldu gördüğünüz gibi. Bunu da direkt yanındakine şu kısma girelim. Giriyorum. Kaydırıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Orta noktaya batıyorum. Kaydırıyorum ve sabitliyorum. Bakın. Bu ikinci sıra için. Bu 8 taneden bağımsız artık bu şeklimizi oval yapmak için. Bakın 2, 4, 5 tane. Şimdi bunun şöyle ipliklerini temizleyelim. Sil halkamızı falan daraltalım. Ben bunu şöyle temizleyip şeklini verip geliyorum. Evet, köşe için 1. yaprağımızı çiçeğimizi birleştirmiş olduk. Şimdi ikincisiyle devam edeceğiz. İkincisi için de yine 5 tane yaprak yapacağız. 3 tanesini yapıyorum. Üçüncünün tam birleştirme noktasında geliyorum. Evet, 3 tane yaprağımı yaptım bakın. Şimdi şuradaki 5 yapraklı çiçeğimin bakın bu sağdan boş kalanına batıyorum. İlk birleştirmemi buraya yapıyorum. Kaydırıyorum. Sabitliyorum. Şimdi tekrar 4. yaprağımı yapıyorum.
Dördüncü yaprağım için topluyorum. Bakın. Şu ikisinin birleşim noktasına, 5 yapraklı ve 6 yapraklının birleşim noktasına giriyorum. İkisini buradan birleştiriyorum. Bakın 4 tane yaprağım oldu. Şimdi 5.'yi yapıyorum. Hepsini topladıktan sonra bunu da bakın bu noktaya, şu kısma sabitliyorum. Bakın 5 yapraklı yapmış olduk. Şimdi orta kısmı iyice kapatıp sabitleyip geliyorum. Evet bakın ikinci 5 yapraklı çiçeğimi de bu kısma yerleştirdim. Şimdi bir tane de bu kısma yapacağız. 3 tane yaprağımı hazırlayıp geliyorum. Birleştirmeyi göstereceğim. Evet çiçeğimi yaptım. Üçüncünün birleştirme noktasındayım. Şimdi bakın hemen şu noktaya giriyorum. Bakın 6 yapraklının altta boşta kalan kısmına giriyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Orta noktaya sabitliyorum. Tekrar 3 zincir. Şimdi 4. yaprağımı yapıyorum. Onu da şu ikisinin birleşim noktasına sabitliyorum. Şimdi 5. yaprağımı yapıyorum. Onu da bakın şu ilk yaptığımız 5 yapraklının bu taraftakine yaprağına sabitliyorum. Bakın böyle bir büzüşme oldu. İstediğimiz görüntü bu. Oval taban görüntüsü için. Ortaya batıp sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bunu temizleyip geliyorum. Evet bakın şu büzüşmeyi görüyor musunuz? Bu şekilde olması gerekiyor. Şöyle çevirdiğimizde de yukarı doğru devam edecek modelimiz. Şimdi diğer köşeyi de aynı şekilde yapacağız. Şimdi ben aynı şekilde yapıp gelelim desem yorumlarda keşke gösterseydiniz, yapamadık vesaire milyon tane yorum gelecek. Aslında tek yapmanız gereken videoyu başa sardırıp şu kısmı ilk yaptığımız yer hayal edip o şekilde yapmak. Ama neyse hadi burayı da gösterelim. Şimdi ben yaprağım için çiçeğim için 4. yaprağa kadar yapıp geliyorum. Evet 4. yaprağımı yaptım. Şimdi şuradaki 2 yaprağı 4. ve 5.'yi birleştireceğim. Evet şimdi 5. yaprağı da yaptım. Köşedekinin şu uç kısmına sabitliyorum. Evet aslında
Şunun devamı gibi yapıyoruz burayı. Şu ikisi devreye girince bu şekil oluşuyor. Evet, şimdi ilk 5 yapraklı çiçeğimizi birleştirdik. Şimdi diğer 5 yapraklı çiçek içinde 3. yaprakta 3. yaprağa kadar hazırlayacağım. 3. yapraktan sonra birleştirmesini yapacağız. 3, 4, 5 şeklinde. Evet, 3. yaprağın birleştirme kısmındayım. Şimdi bakın alıyorum. Şu birleştirme noktası 1-2 tane atlıyorum. Şu kısma geliyorum. İlkini buraya sabitliyorum. Şimdi üçüncüsünü bu noktaya sabitledim. Şimdi dördüncüsünü yapıyorum yaprağımın. Topladıktan sonra dördüncüsünü de şu ara kısma, ikisinin birleşim noktasına sabitliyorum. Şimdi beşincisiyle devam ediyoruz. Beşincisinde bu noktaya sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Evet. Bakın hemen büzüşme olmaya başladı. Şimdi ikinci 5 yapraklı çiçeğimizi de bu şekilde yerleştiriyoruz. Diğer 5 yapraklımızla devam ediyoruz. Son 5 yapraklı çiçeğimizde onu da 3 yaprağını yapıp dördüncüsünde geliyorum. Evet, 3. yaprağımın birleştirme kısmındayım. Şimdi bakın şöyle çeviriyorum. 1, 2, 3 şeklinde birleştireceğiz. Hemen bu noktaya batıyorum. Kaydırıyorum. Şimdi 3 tane yaprağım oldu. 2 tanesini birini buraya, birini buraya şeklinde yapacağım. Toplam zaten 5 tane yaprağım olacak. Bu son 5 yapraklı çiçeğimiz. Bundan sonrakiler hepsi 6 yaprakla devam edecek. Ay pardon, yanlış yere yapıyordum. Şu noktaya birleştireceğiz. Evet, 5. yaprağımla devam ediyorum. Evet. Şuradakine sabitleyeceğim. İlk yaptığım 5 yapraklının sadece bir tane yaprağı dışarıda kalacak. Evet, şöyle açımızı daraltalım. Bakın şu kısımda 6 tane çiçeğim var. 7. ve 8'in kenarında da şöyle 3 tane 5 yapraklı çiçeğim var. Bakın bunlar, şuradaki ilk 8'i 6 yapraklı. Şu köşelerdeki 3 burada, 3 burada. Toplam 6 tanesi de 5 yapraklı. Bundan sonra 5 yapraklarla işimiz bitti. Şu kısımları 6 yapraklılarla dolduracağız. Doldurduktan sonra şeklimiz yukarı doğru kıvrılacak. Ve yukarı doğru tekrar ede döne döne istediğimiz uzunlukta öreceğiz. Şimdi ilk 6 yapraklı çiçeğimizle başlayalım. Evet, ikinci yaprağın birleştirme noktasındayım. Bir tane yaprağım açıkta kalacağı için onu yaptım. İkinciden itibaren hepsini birleştireceğiz. Şurada bakın. Çeviriyorum direkt. 5 yapraklı çiçeğin bir tanesi bir yaprağı dışarıda kalacak şekilde şöyle açıkta kalan ikinci yaprağına batıyorum.
İlk birleştirmemi yapıyorum. Hava sıcak. Örmek gerçekten zorlaşıyor. Evet. Üçüncü yaprakla devam ediyorum. Bakın bunu da şu direkt sıradaki orta kısma batıp iki birleştirme noktasına batıp devam ediyorum. Şöyle arkamızı daraltalım. Şimdi 3 tane çiçeğimi yaptım. Dördüncüyle devam ediyorum. 4-5'i de birleştireceğim. Bir tane de 6 yan birleştirmesi için açıkta kalacak. Onu da şu ikisinin bakın sıradaki direkt zaten yer kendini gösteriyor birleştirme yapacağımız yer. Bakın direkt şu kısma atıyorum. Bunu da bu kısma sabitliyorum. 4 tane yaprağım oldu. Beşinci yapıyorum. Bunu da şu tepe kısma yerleştiriyorum. Şöyle bakın 1, 2, 3, 4 tane yerden birleştirdik. Evet. Şimdi bir sonraki sıra içinde son bir tane daha yapacağım. Şu bir tanesi sıramız bittiğinde açıkta kalacak. Buradakinde bir sonraki çiçeği birleştirirken devam ettireceğiz. Şimdi 6. yaprağımı yapıyorum. Sıkılmadan aynı şarkıyı söylüyor. Evet, son yaprağımı da yaptım. Zincirimi çektim, birleştiriyorum. Evet, sabitleyip geliyorum. Evet, şimdi ilk 6 yapraklı çiçeğimizi yaptık. Şu ara kısımda diğer 5 yapraklı çiçeğimize kadar aynı şekilde şu son yaptığım gibi bakın 2 tane açıkta kalacak. Düşündüğümüz zaman bakın şöyle 1, 2, 3, 4 tane birleştirme yapacaksınız. 6 yapraklı çiçekleri devam ede şu sıra sonuna kadar gelelim. Sonuncusunun birleştirmesini göstereceğim. Aynı şekilde yani bunu yaptığımız gibi devam ederek gelelim son birleştirmeyi de göstereceğim. Evet, şimdi bakın altılı motiflerimizden 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptım. 7.'yi sonuncusunun birleştirmesini size göstereceğim. Şöyle bir tane yaprağım dışarıda kalacak şekilde ikincisinin birleştirme noktasına geldim. Bakın şuradaki beşlinin tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ve ilk yaprağımı bu kısma yerleştiriyorum. İkinci yaprakla, ikinci birleştirme yaprağımla devam ediyorum. Bakın zaten şöyle birleştirme yerleri kendini gösteriyor. İki çiçeğin birleşim noktaları, iki yaprağın birleşim noktaları. Hemen şu noktaya batıyorum. Şimdi diğer yaprağımla devam ediyorum.
Bu da zaten bakın 2 yaprağın birleşim noktasına batıyorum. Bu da bu noktaya sabitliyorum. Şimdi diğer birleşim noktası. Bakın. Beş tane yaprağım oldu. Şimdi 6.'yı yapıyorum. Onu da bakın zaten birleştirme yapacağım yer kendini gösteriyor. Bu kısma birleştiriyorum. Evet, bakın bu şekilde birleştirdik. Buradaki birleştirmenin aynısını bu kısmı da yapacağız. Ardından da bütün çiçeklerimiz 6 yaprak olacak. Üst kısımlarında şöyle birer tane yaprak kalacak. O şekilde döne döne çevresinden birleştirmeye devam edeceğiz. Belli bir uzunlukta ilerleyeceğiz. Daha sonra kesmelerle devam edeceğiz. Şimdi ben şurayı kapatayım. Bir sırada yapayım. Size göstereceğim ilerlemeyi. Evet, şimdi ben bir sıra daha çiçeklerimden geçtim. Şimdi görüyorsunuz sadece bir tane çiçeğim kaldı. Bundan sonra her sırada 20'şer tane 6 yapraklı çiçeğimiz olacak. Her sırada 20 tane 6 yapraklı çiçek yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi 20'nin birleştirmesini de size göstereyim hemen. Zaten mantık aynı. Bir tanesi dışarıda kalacak. Diğer 5 tanesini 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde birleştireceğiz.
Evet, son yaprağımı da birleştirdim ve görüyorsunuz tabanımız bu şekilde oluşuyor ve istediğimiz uzunlukta örebiliriz. Ben dediğim gibi salaş bir duruş olsun istediğim için biraz uzun örmeyi planlıyorum. Gidişata göre sizlere haber vereceğim. Evet, çantamızı askı kısmının ayrımına kadar ördüm. Benim tığım küçük olduğu için ve ipim ince olduğu için yapraklarım çok oldu. Eğer siz farklı bir rafya kullanıyorsanız bu yaprak sayısı daha az olacaktır, yaprak sıra sayısı. Şimdi ben söyleyeyim. Bakın ilk şurada başladığımız altılıdan sonra orası taban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplam 9 sıra yaprak yapmışım. Yapraklarımız zaten 20'şer taneden oluşuyor. Şimdi artık kol ayrımına geçebiliriz. Bakın tam şu noktada, köşelere şöyle yarım geldiği noktada, şu ortada kalanı karşılıklı olarak ayıracağız. Bakın şuradan saydığımız zaman bir tane yarım var. Şöyle tam kenara kalan 1, 2, 3, 4 tane solda yarım var. 1, 2, 3, 4 tane sağda. Bu ortadakine dokunmayacağız. Şimdi bu ortadakinin sağından ve solundan devam edeceğiz. Önce bu tarafı yaparak başlayalım yapraklarımıza. Şimdi bakın ben çiçeğimin 3 tane yaprağını kapattım. Bir tanesi tam birleştirme noktasındayım. Yani 4. yapraktayım. Şu tam ortadakine dokunmuyoruz demiştim. Onun sağındaki yaprağın tepe noktasından başlayarak birleştirmemi yapıyorum. Tamam kızım. Dur çekeyim. Evet, 2 noktadan birleştirdik. Şimdi 3. noktadan birleştiriyoruz. Sıramızın ilk çiçeği olduğu için sadece 3 noktadan birleştiriyoruz. Kaydırıyoruz ve sabitliyoruz. Şimdi birinci çiçeğimiz bu şekilde sağ taraf için yapmış olduk. İkinci çiçeğimizi ise tam soldaki çiçeğin tepe noktasından başlayarak yapacağız. Bakın ortada bir tane çiçeğimiz açıkta kalacak. Soldakinin tepe noktasından başlıyorum ve 3 noktadan birleştiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi ortada bir tane çiçeğimiz boş, kenarlarında
birer tane çiçek. Evet, ikinci çiçeğimi aldım. Üçüncü yaprağın birleştirme noktasındayım. Şimdi bir tanesini bu kısma yerleştireceğim. Artık dediğim gibi bu ara kısım boş. Buraya bir şey yapmıyoruz. Şimdi yanlara geçtik. Şu kısmın santim ölçüsünü verecektim ama mezurayı bulamadım. Kızım oyuncakların arasında kaybetmiş sanırım. Onu videoyu editleme esnasında ekrana yazacağım. Ekranda bu kısma geçmeden şuraya kadar kaç santim, onu oradan görebilirsiniz. Aynen bu şekilde birleştireceksiniz bundan sonrakileri. Zaten bu kısma kadar yaptıysanız buraları biliyorsunuzdur ama yine de askı kısımlarını gösterseydiniz vesaire, hiçbir eline sağlık, bir teşekkür ederiz demeden direkt öyle saldıranlar oluyor. Onlara da buradan selam olsun. Bir eline sağlık demek zor bir şey değil yani, nezaketli olmak, insanlara güzel şeyler söylemek. Bunlar insandan bir şey eksiltmez, sizden bir şey koparmaz. Bir teşekkür etmek sizi daha çok yüceltir. Evet, bakın şimdi ikinci çiçeğimi de bu kısma sabitledim. Sağı ve sola aynı anda gidelim diyorum. Bu şekilde daha net anlarsınız. Kafanız karışmaz. Şimdi bu tarafa devam ediyorum. Diğerinde bir tarafı bitirip diğer tarafı öyle yapmıştım. Bu sefer böyle gidelim dedim. Birleştirmeyi daha kolay anlarsınız gibi geldi bana. Umarım yanılmıyorumdur. Siz de böyle konularda bana dönüt yaparsanız ben de ona göre bundan sonraki videolarımda bir yol izlerim. Ne kadar? Evet. Evet arkadaş. Evet Ela, benim 130.000 tane arkadaşım var. Onlar benim örgülerimi çok seviyorlar. Ben de video çekip onlara gönderiyorum. Onların hepsi benim arkadaşım. Onlara bir şey söylemek ister misin? Evet. Söyle. Siz annemin örgülerini çok seviyorsunuz. Çok seviyorsunuz değil mi? Ben de sizi çok seviyorum. Bir de annemi. Ay canım benim. Çiçek Elam. Gördünüz mü Çiçek Elam sizi çok seviyorum dedi. Dün bana diyor ki artık çanta örme diyor. Nereye koyacağız diyor. Yerde mi dursun? Üstüne mi basalım? Ne yapacağız diyor. 3,5 yaşındaki kızıma dert oldu şeyler yavruma. Evet, çok komik söylemiştin Eloş ya. Ben çok gülmüştüm ona. Ben çok komik söylemiştim. Evet. Üstüne basarsak kayarız. Evet, bir de öyle demiştin. Evet, üstüne basarsak kayarız demiştin. Evet anneciğim. Evet benim çiçeğim. Şimdi bakın tam ortada kalanı boş bıraktım. Sağından ve solundan örerek devam edeceğim. Ta ki nereye kadar? Arka kısımda karşısına denk gelen, şu ortadakinin karşısına denk gelen kısma kadar. O kısma kadar araları dolduracağız. Bu kısma dokunmayacağız. Aynı burası gibi olacak. Şimdi takip ederek soldan ve sağdan çiçeklerimizi örerek gelelim. Sıramızı tamamlayalım. Evet, ilk sıramı tamamladım. Bakın tam ortalardaki birer tane çiçeğim açıkta kaldı. Sağında şöyle 2, 4, 6, 8 tane çiçeğim var. Solunda da 8 tane çiçeğim var. Normalde her sırada 20 tane çiçek vardı. Bir oradan eksilttik, bir oradan. Şu an bu sıramızda 18 tane çiçeğimiz var. Canım kızım. Evet, şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Şöyle dördüncü çiçeğimin birleştirme noktasındayım. Bakın direkt şu noktadan birleştireceğiz. 1, 2, 3.
Şimdi bu sırada 8 tane çiçeğimiz vardı. Şimdiki sıramızda 7 tane çiçeğimiz olacak sağda ve solda. Elaş, camın arasına yastığı koyar mısın? Hadi bebeğim, camın arasına yastığı koy da çarpmasın. Hadi kapı, hadi. Aferin benim kızıma. Evet, ikinci çiçeğimiz. Şöyle yapalım. Ela, makası ne yaptık ya? Bana getirir misin bebeğim? Makas burada anne. Verir misin? Evet, bakın ilk çiçeğimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Bu noktaya. Şimdi ikincisini yerleştiriyoruz. İkincisini de şu taraftan göstereceğim. Bakın bu kısma. Tam bakın şöyle bir tane çiçek açıkta kalacak, şu tepe noktadan birleştiriyorum. İyi yaşa. Ne diyorduk iyi yaşa deyince? Hı? Ne diyorduk? İyi hastaya. İyi hastalar. Sen de gör diyoruz. Sen de görme. Oh evet annem. Sen de gör ne demek? Sen de iyi ol demek. Sen de iyi yaşa demek. Ben de yaşım demek. Evet. Evet, şimdi bakın orta noktamız, üstündeki çiçekten bir dal kaldı. Diğer kısımları birleştirdik. Burada da yine bir dal kaldı. Diğer kısımları birleştirdik. Şimdi şu ara noktaları şurada dahil aynı buradaki gibi dolduracağız. Toplam 7 tane çiçeğimiz olacak. Şöyle hangi kısımlara yapacağız onu hemen göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani şu kısım yine boş kalacak. 7. çiçeği bu noktaya sabitleyeceğiz. Şimdi ben ara noktaları doldurup geliyorum. Evet, ben aynı mantıkla ilerleyerek şimdi sıramı tamamladım. Hemen göstereceğim. Bu sırada 7 tane çiçeğim var gördüğünüz gibi. Her sırada birer tane eksilerek gidecek ve bir taneye düştüğümüz noktaya kadar azaltma yapacağız. 8 ile başladık. Şimdi 7 yaptık. Sonra 6 olacak. 5, 4, 3, 2 ve 1'e düşecek. Bu şekilde orantılı bir şekilde askı kısmını yapmış oluyoruz. Şimdi bakın ikinci sıra bitti. Burada 7 tane çiçeğimiz var. Dediğim gibi bir sonrakinde 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde aynı zaten o nereleri yerleştirdiğimi biraz önce gördünüz. O şekilde devam edecek. Şimdi bir tane daha göstereyim hemen.
Evet, söylediğim gibi orantılı bir şekilde azaltma yaparak geldim. En son 2 tane çiçek yaptım. Şimdi bitişte de 3 tane 8 yapraklı çiçek yaparak bitireceğiz. Gördüğünüz gibi 8 tane çiçekle başlamıştık. İlk kesme sıramızda 8 çiçeğimiz vardı. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde devam edeceğiz. Şöyle bir görüntümüz var. Üçgenimsi bu yanlar. Bu arada ben çantayı içten ütüledim. Lütfen sizler de içten ütüleyin. Dıştan ütülemeyin. Dıştan ütülemek rafyamızın renginde solmaya sebep olabilir. O yüzden ben hep bütün örgülerimde içten ütülüyorum. Mutlaka dıştan ütülemeyin. Evet, en son 2'şer tane çiçeklerim kaldı. Şimdi ara noktaya da 3 tane tekli çiçek yapacağız. Yalnız bu çiçeklerimiz 8'er yapraklı olacak. Her yaprağımız 8 tane, her çiçeğimiz pardon 8 tane yapraktan oluşacak. Önce ben normal 6 yapraklı denedim. Ama çok dar oldu. Salaş bir askı kısmı olmadı. O yüzden de sonradan 8 yapraklı yaptım.
Evet sevgili dostlar, biraz önce videomu çekerken birden video kesildi ve şarjım bitti. Ben de şarja taktım. O arada da yatmadan çantamı tamamlamak istedim. Çünkü çok kısa bir kısım kalmıştı. Sadece şu 3 kısım kalmıştı. Şimdi normalde videoma bu kısımlara 6 yapraklı olarak başlamıştım biliyorsunuz. İkisini birleştirip o şekilde bitirecektim. Ama şu çantanın bu salaş görüntüsü olmadı. O yüzden de bakın burayı çok dikkatli dinleyin. Şu kısma kadar gelmiştik zaten beraber. Şu kısımda bakın 8 tane yaprak yapıyoruz. 1, 2, 3 tanesini bu kısımla birleştiriyoruz. 2 tanesini yanlarda açık bırakıyoruz. 3 tanesini karşıdakiyle birleştiriyoruz. Buradaki de 8 yapraklı olacak. Buradaki de. Yani şuradaki 1, 2, 3 tane çiçeğimiz 8'er yapraklı olacak. Şu kısımlarda 3'er tanesi birbirleriyle birleşecek. Birer tane yukarı kısımda açıkta kalacak. Birer tane de aşağı kısımda açıkta kalacak. Bu şekilde yaptığımda çantanın formu çok hoşuma gitti. O salaş şahane görüntüyü bu şekilde elde ettim. Zaten orijinaline baktığımda da o Rus bayan şey yapmıştı. Ne diyeyim ona? Sadece şuraya bir tane çiçek koymuştu ve burası çok kasıyordu. Boyutu zaten bu kadar salaş değil modelin. Ama ben salaş istediğim için bu şekilde yaptım. Sizler tekli çiçek de yapabilirsiniz. Eğer zaten bu kısma kadar geldiyseniz burayı anlarsınız. Şimdi söyleyeceğim şu. Bu 3 tanesi 8 yapraklı ve bakın şöyle 3'er taneyi bilerek birleştirdim ki bu kısma çantanın ağırlığı gelecek. Eğer bu kısımda ikişer tane yaprak birleştirseydim çanta taşımayabilirdi. O yüzden de 3'er tane yaprak birleştirdim. Bilginiz olsun. Çantam bu şekilde bitti. Şahane oldu. Şu an içerisine kahverengi bir çarşaf bez gibi bir şey koydum. Şöyle bakın. Sonrasında astar dikeceğim. Ama astarı sadece şu kısma kadar dikeceğim. Bilginiz olsun. Şu kısımlara astar dikmeyeceğim. Gerek yok. Şöyle de bir bakın. Çıt çıt diktim. Altın renginde. Bakın. Şahane oldu. Yine kendi ipiyle, rafya ipiyle diktim. Ve bu şekilde çok güzel, kullanışlı, güzel bir çantamız oldu. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, minik bir emoji dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bunlar bizim için çok önemli. Detaylı fotoğraflar ve diğer birçok projem için Instagram üzerinden beni takip etmeyi unutmayın. Tabii ki benimle daha kolay iletişim kurmak için de Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Instagram linkim açıklamalar kısmında. Farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.